İsmim Mehmet. 3 yıldır karavanda yaşıyorum. Bu süreçte bir yol kat ettim tabii ki. Bu kat ettiğim yollar içerisinde motosikletle bu işe başlamıştım. Motosiklet, off-road araç derken karavan kamyona kadar geldik. Oğlum gölgeyle tam zamanlı yaşıyorum ama 2 yıldır daha net bir şekilde oturdu kafamda bazı şeyler. Bu süreçten sonrasını devam etmek istiyorum. Türkiye'de kamyon karavan görmek çok zor. Karavan kamyon kültürü de çok yaygın değil. Seni buna iten ne oldu? Sen ve karavanın çok spesifik duruyorsunuz çünkü. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle karavan hayatını çok seviyorum. Ama tabii bu sürece geleseye kadar tabii oturduğum için belki belli olmuyor ama biraz iri yarı biriyim. Ve o yüzden her motokaravanı ya da çekme karavan benim fiziki şartlarıma pek uymadı. Bu sebeple kendime karavan kamyonu çok daha yakın gördüm. Ama tabii sadece boyum için karavan kamyonu seçmedim. Kaçtı bu arada boy? Boy 2.5, 2 Maşallah. metre 5 santim. Basket geçmiş var galiba. Var basket geçmişimiz de var. Ya bu bana çok daha bu konuda şey geldi, sıcak geldi. Yaşam alanım benim için yani aslında normal hani bir standartlarda biri için 15 metreküp bir karavan nasıl ona çok güzel geliyorsa bana da bu güzel geldi yani mecburen de diyebilirim aslında. Buraya evrildim. İyi ki de bu noktaya gelmişim. Abi günümüzde biliyorsun ki çoğu yerde zabıta ve jandarmalardan kovuluyoruz. Senin büyük aracın bizimki de büyük ama seninki bizimkinden çok daha devasa. Konumlanma konusunda yaşadığın problemlerden bahsedebilir misin? Nasıl çözüyorsun bu durumu? Yani şöyle, şimdi benim aracım 4 çeker bir araç ve içindeki büyüklükten dolayı dolabım büyük, işte su depolamam büyük. Ondan sonra güneş panellerim benim için yeterli. Çok fazla şehrin içinde ya da karavan park yerlerinde konumlanmıyorum. Daha çok böyle doğada, arazi araçlarının girebileceği yerlerde daha çok konumlanmaya çalışıyorum. Evet, bunun ben de farkındayım. Önümüzdeki yaz bu Akdeniz tarafına inmeyi ben de düşünüyorum ama Akdeniz tarafında nasıl bir şeyle karşılaşırım bilmiyorum. Ama mümkün olduğu kadar yani çok kalabalıktan uzak, çok daha böyle sakin ve doğaya daha çok böyle hakim olan yerlerde kalmayı planlıyorum. Şimdi abi kamyon demişken kamyonla ilgili çok merak edilen sorular oluyor. Kamyon karavanı şöyle oldu aslında, kamyon Seyyah Mobi tarafından yapılmış. Çünkü güzel bir kamyon yapmışlar, yaklaşık dediğim gibi 2,5-3 yıldır bunda yaşıyorum, herhangi bir problem yaşamadım. Karavanı ben hazır aldım çünkü günümüz şartlarında karavan yapmak çok kolay bir şey değil. Özellikle Türkiye'de karavan kamyon kültürünü yapabilecek, o hayali yaşayabilecek olan çok fazla firma yok. Ben de İzmir'de bunu çok fazla yapabileceğimi düşünmediğim için hazır alma taraftarıydım. Meşhur sarı ilanlarda bu kamyona denk geldim ve bu kamyonda çok şans eseri benim İzmir'de benim bir çok sevdiğim bir abim de çıktı. Daha sonra onu ben bir şekilde konuşarak, ederek, anlaşarak satın almış oldum. Karavanın içini gezdik, gördük ve bir tuvaleti, banyosu çok hoşumuza gitti. Özellikle Gizem'in çok hoşuna gitti. 2 çocuk da biz bu hayatı yaşarken Gizem hatta şunu dedi, Bahadır mükemmelmiş dedi. Bunu bu kadar büyük yapmasının sebebini bilmiyorum. İlla ki bir sebebi vardır ama sen bu konuda ne düşünüyorsun? Benim için şöyle çok güzel. Yani evet, çok fazla bir bölüm ayrılmış banyo tarafına. Ama ben çok memnunum. İlk başlarda ben de senin gibi düşünüyordum. Yani bu kadar çok büyük bir banyoya gerek var mı? İşte yaşam alanımdan kısılmış falan diye düşünüyordum ama banyo gerçekten her şekilde senin orası giyinme kabinin oluyor, işte çamaşırlarını kurutma olduğu bir bölüm oluyor. Çok rahat edebileceğin bir alana döndürülüyor. Özellikle karavanı tabii ben değil de bayan kesimi bu konuda çok daha titiz ve çok daha önem veriyor karavan hayatında. Bence benden önceki arkadaşım bunu düşünerek, yani eşiyle herhalde bir yaşam düşünerek bunu tasarlamış. İyi ki de öyle tasarlamış çünkü bana da çok yaradı yani bu konu. Peki abi senin su depoların, inverter'ın işte elektrik kısmını daha doğrusu seni tam zamanlı yaşatırken seni yarı yolda bıraktığı, seni üzdüğü konular oluyor mu? Ya beni yarı yolda üzdüğü konular olmuyor. Arka tarafta bir motosiklet taşıma aparatım var. Yani orada bir motosikletim var. Suyun bittiği zaman işte motorumu indiriyorum. Gidiyorum, suyu ikmal yapabiliyorum. Bir bidonla gidip, yani güçlü bir büyük bir bidonum var, yaklaşık 60 litre. O motor taşıyabiliyor onu. O motorla gidip su ikmal yapabiliyorum. Alışveriş de yapabiliyorum. Yani aslına bakarsan kamyon kültüründe birazcık çok fazla gezmek yerine olduğun yerde çok fazla keyif alma odaklı bir bakış açına sahip olman gerekiyor. Çünkü bir ev gibi düşün bunu. Herhangi bir şekilde çok fazla hareket ettirmene gerek yok. Olduğun manzarada sıkılmadan, yaklaşık benim rekorum İzmir'de Papaz Köyü var. İzmirliler bilir. Gerçi artık bilmeyen kalmadı ama yani o Papaz Köyü'nde mesela hiç yukarı çıkmadan, ikmal yapmadan 22 gün yaşayabildim ben orada. O benim için çok güzel bir duyguydu. Peki mazot konusu seni biraz düşündürüyor mu? Hele ki günümüzde 75'leri aştı şu anda. Evet, yani 75 liraya aşan bir sınırdayız. Sonuçta yani. senin Evet. aracın büyük. Büyük. Yakıtı da fazla Ama yakar. yine de hala bana göre yine de hala hesaplı. Şöyle hesaplı. Şimdi herhangi bir yerde denize 0,1
pansiyon ya da işte bir motel ya da bu tarz bir yerlerde konaklama için yaklaşık 2 kişi işte 3 gün 4 gün maliyet yemek artı işte konaklama artı işte oranın şeyleri sosyal faaliyetleriyle beraber 15-20 bin liraya yakın bir para harcıyorsunuz şu Doğru. anki günümüz enflasyonunda. Ama ben herhangi bir yere gittiğim zaman zaten 10-15 günde ben o kadar para harcamıyorum. Evet, yakıtım fazla ama gene de hesaplaya çıkıyor aslında. Bu mantıkla bakmak lazım. Yani karavan, kamyonu şey olarak düşünmemek lazım. Yani bir motokaravan gibi sürekli gezen düşünmemek lazım. Gittiğiniz yerde en az 7 gün 8 gün konaklamalı olarak sisteme girerseniz o zaman çok da hesaplı oluyor. Nasıl geçiniyoruz, nasıl bütçe ayarlıyoruz falan, aslında bunu herkes yapıyor. Anlatmaya çalışıyor bir şekilde ama özellikle ben seninkini merak ettim. Karavan yaşantısı evet yani minimal bir yaşam. Ama bu minimal yaşamda ne kadar az yaşıyoruz diye, ne kadar ucuza mal ediyoruz diye ben çok fazla etrafta bu tarz videolar görüyorum, bu tarz reelsler görüyorum. E, Bunu ispat etmenin bir anlamı yok. Yani herkesin kendi bütçesi, herkesin kendi yaşantısı. Ben hak ettiğim, yaşadığım kadarıyla bu hayata devam ettirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Azla yetinen azla yetinsin, çokla yetinen çokla yetinsin. Ben buraya bunu zor şartlarda yaşamak için seçmedim. Keyifle yaşamak için seçtim ben bu hayatı. Ve ben elimden geldiği kadar bunun keyfine dönük olarak bakış açısı bakıyorum. Yani ne kadar az geçinip değil de ne kadar keyif alabileceğim, bu hayattan ne kadar bu karavanla anı çıkartabileceğim, bu hayatta bu karavanla ne kadar çok güzel yaşam biriktirebileceğimin peşindeyim. O yüzden ben o maliyet işlerine çok fazla açıklamayla girmek istemiyorum. Çünkü herkesin hayatları aynı olmayabiliyor. Zorluk yaşamamak için, keyif için yapmışsın ama ileride bir zorluğa düşsen de yaşantın seni çok rahat bir şekilde idame ettirebilecek. Şöyle tabii ki aslında hem dediğin gibi öyle bir durum da var ama birazcık da bu tarz bir doğanın içinde ve bu tarz araçlarla yaşıyorsanız biraz anlamanız gerekiyor. Yani tabii ben mesleğimi de çok fazla söylemedim. Ben aslında teknisyenlikten emekli olan biriyim. Yani kamyon benim için çok fazla bir zorluk derecesi getirmiyor. Tabii ki ağırlığı olarak söylemiyorum. İşleyiş sistemini korkmadan her yere ilerleyebiliyorum. Ya işte havası patlıyor yapabiliyorum. İşte ne bileyim frenlerinde işte bir problem oluyor yapabiliyorum. Sosyal medyada zaten senin de bir hesabın var. Sen paylaşıyorsun. Araçla ilgili bazı şeyleri yapıyorsun. Biz wow diyoruz, nasıl bunu yapmış gibi. Altına üstüne girip çıkıyorsun. Videolarda gördük biz bunu. Ya evet, zaten aracı tanıyıp da bu şekilde bir sisteme girdiğiniz, aracı tanıdığınızda korkmadan ilerliyorsunuz zaten. O yüzden ben çok fazla o konulara takılmıyorum yani. Çok yalnız yerlerde, ıssız yerlerde konaklıyorsun. Yalnızlıktan korkmuyor musun? Ya aslında yalnızlıktan korkmuyorum. Yalnızlık güzel bir şey. Kendini dinlemek, kendinle yüzleşmek güzel bir psikoloji. Ama ya bilmiyorum ya, ben oralarda kendimi çok rahat hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Kendimi çok doğada hissediyorum. O yüzden işte kitap okuyorum, ne bileyim işte telefonla oynuyorum, işte bazen yürüyüş yapıyorum. Zaten rutinim var, sabahları gölgeyi dolaştırıyorum, akşamları tekrar gölgeyi dolaştırıyorum. Bir de gölge küçük bir ırk, bir köpek. Issız yerlerde çok 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 rahat ediyor. Yani değil mi babam? Gidiyor oralara, oralarda böyle şey yapıyor, böyle özgür hissediyor kendini. Değişik oldu yani, onun için de çok farklı bir şey oldu. Yani hem karavan hayatı hem böyle gezenti olmak adapte oldu. Yani güzel, o da memnun hayatından. Bir problem yaşamıyorum açıkçası yalnız yerlerde gitmekten, yalnız yaşamaktan. Peki gittiğin yerlerde nasıl karşılanıyorsun? İnsanların tepkisi nasıl oluyor? Şöyle tabii karavan biraz cüsseli ve heybetli olduğu için onlar da hayat hikayemi çok merak ediyorlar ve buraya nasıl evrildiğimi, nasıl geldiğimi falan sorarak çok güzel sohbetler başlamasına vesile oluyor, öyle söyleyeyim, kamyon. Çünkü normal bir sıradan bir motokaravan gibi göründüğünde insanlar çok daha hani böyle uzaktan selam veriyor ama kamyon oldukları zaman hoş geldin, işte nereden geliyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun gibi çok daha böyle heyecanlı sorular yaşıyorum. Onlarla da çok güzel sohbet ediyorum, çok güzel anı biriktiriyorum. Peki abi, seni bu karavan olayına iten bu kıvılcım sana nereden geldi? Ya şöyle, tabii ki ben motosiklet teknisyenliğinden emekli olduğum için motosikletle çok karavan, yani çok kamp yaptım motosikletle. Çok gezdim. Çok zor yerlere gittim. Zaten motosiklet bana doğayla beraber yaşamayı öğretti. Motosikletten daha konforlu bir yaşam için önce offroad'a geçtim. Offroad araçlarla gene araçüstü çadır, işte çekme römorklar, işte çekme römorklarda araçüstü çadır gibi böyle kombinasyonları deneye deneye artık dedim ki yani hani
tamam Mehmet, hani bunları yaşadın, daha güzel, daha konforlu bir hayata geç. Nasıl olur, nasıl olur? Baka baka karavan kamyona kadar geldim yani. Tabii bir de aile durumları da oldu. Bazı hayatımda değişimler oldu. Bu değişimlerden sonra da biraz bazı böyle radikal kararlar aldım. O yüzden karavanda yaşamayı ve karavanda hayat kurmayı daha çok tercih ettim. Abi sen 3 yıldan fazladır karavandayım, yaşıyorum bu hayatı dedin. Peki hiç böyle olumsuz bir şeyle karşılaştın mı? Özellikle günümüzde ve İzmir bölgesinde hafızanda kalan kötü bir anın var mı? Paylaşmak ister misin? Yani çok anım var aslında. Çünkü İzmir bölgesi biliyorsun bir dönem bu şeylerin, göçmenlerin çok fazla buradan Samos Adası'na intikal ettiği dönemlere denk gelmişti. Evet. Açıkçası bir tane bir doğuma bile denk geldim. Nisan ayıydı. Arkadaşlarla, karavancı arkadaşlarla bir koyda kalıyorduk. Bayağı bildiğin küçük bir tane çalılığın altında Afgan bir kadının doğumuna şahit oldum. Öyle mi? Çok değişik bir duyguydu. Yani ben kendi oğlumun doğumunu görmedim ama yani açıkçası orada kucağıma bir anda böyle yeni doğmuş bir bebeği, daha kordon bağı yeni kesilmiş bir bebeği kucağıma alınca çok garip hissetmiştim gerçekten. Orada birazcık böyle hayatı sorguladığım anlar olmuştu. Evet, bir mültecinin doğumu oldu burada ve küçük bir bebek dünyaya geldi şu anda. Kadının durumu, sağlık durumu iyi değil ama Bebek bebek iyi. inanılmaz bir şey. Buna da şahit olduk, doğum. Kaderim iyi olsun bari. Amin. Bu sadece bu değil tabii. Bunun gibi birçok koyda bu şekildeki bir göçmen hareketlerinde çok fazla olaylara şahit oldum. Yani inanılmaz anılar var. Sadece denk gelmesi gerekiyor yani. Bana çok fazlası denk geldi diyebilirim. Geçtiğimiz hafta sonu Firelli'yle röportaj yaptık. Onların da bir benzer anısı olmuş. Arkadaşını göndermişler ve doğuma şahit olmuş. O arkadaş sen misin yoksa? Yok, o arkadaşı ben değilim. O arkadaş bir tane Ducati motokaravanı vardı. O da benim yanımdaydı, yani yakınımdaydı. Sabah erken saatlerde doğum oldu. İşte onlarla beraber hep beraber o doğuma şahit olduk mesela. Fotoğrafı gitmiş, hatta onlar görmüş. O mu yani? Evet. Onun dışında işte Çakal Koyu olsun, ondan sonra Papaz Koyu olsun, göçmenlerin tekneyle sabaha karşı 5'te hareket saatine de şahit oldum. Onunla ilgili de videolarım var ama çok fazla onları yayınlamamıştım yani. Kendimde duruyor onlar, böyle kendime özel saklıyorum. Vermek istersen burada yayınlarsak aslında merak edenler Olabilir görebilir. aslında tabii. Yani yaklaşık bir 2 sene falan geçti üstünden. Olabilir. Yani onu paylaşırım, problem olmaz. Okey, teşekkürler. Şu an gidiyorlar. Ha? Geldiler bayağı. Gördüm. Yukarı doğru çıkıyorlar gibi. Şu an kaçıyorlar. Arayacağız mı? Arayacağım şimdi. Şu an video kayda çekiyorum. Okey. Yukarı çıkanları çekebildin mi? Onları çektim. 8-10 kişi gene geldi. Abi anladığım kadarıyla yarım asırdır sen bu hayatı yaşıyorsun. Ve bundan sonraki planların nedir? Yani bu hayatta, bu karavanla nereye kadar ilerlemeyi düşünüyorsun? Ya bence şöyle bakıyorum ben bu olaya. Şimdi tabii bu kamyonu kullanmak kolay değil. Yani sonuçta 6,5-7 metre bir boy var. Yaklaşık 2,5 metre bir genişlik var. Herkese sağlık saat verildiği sürece bence herkes elinden geldiği kadar en iyi şekilde yaşamalı. Sonuçta ben 75 yaşında bu kamyonu kullanacak halim yok. Ama şu anki enerjimle ve şu anki hayat bakış açımla gittiği yere kadar kullanmak istiyorum. Ne kadar gider? 5 yıl sonra sıkılırım, bilemem. Ya da 10 yıl sonra sıkılırım, bilemem ama şu andaki halimden çok mutluyum. Bir de şöyle bir şey var. Bence çok fazla da önümüze düşünmemek lazım. Yani anı yaşamak lazım. Çünkü hiçbirimizin hani ne olacağı belli değil. Ne yaşayacağımız belli değil. Ülkenin durumunun ne olacağı belli değil. Kendimizin ne olacağı belli değil. Sağlığımızın ne olacağı belli değil. Ya o yüzden o taraflara bence girmeden yaşadığımız kadar yaşama taraftarıyım. Sen ne düşünüyorsun? Her şey kolay değildir illa ki. Ya evet, her şey kolay değil. Yani her şeyin dört dörtlük olsa da sonuçta bu böyle bir cüsseyi özellikle merak ettiğim ve gitmek istediğim yerlere giderken acaba bu yol bir yere çıkar mı? İşte bu yolun sonunda acaba bir kütük var mı? Tekrar koca kamyonla geri sürmek zorunda kalmak istemediğim için bazı yerlerde çok tedirgin oluyorum. Özellikle de bilmediğim bir coğrafyadaysam ya da bilmediğim bir şehirdeysem bazen navigasyon işte yönleri falan sana oraya gir buraya gir diyor ama senin kamyon olduğunu tabii söylemiyor. Daha doğrusu ben onu
seçmedim ya da belki bir özellik yok bilmiyorum. Onda bazen zorlanıyorum. Yani girdiğimde buradan çıkar mıyım, buradan geçer miyim, işte buradan geri geri gelir miyim gibi böyle heyecanlandığım ve çok sıkıntı yaşadığım yerler oluyor. Peki abi gençlere tavsiyen ne olur? Bu hayatı herkes yapabilir mi? Yani karavana başlayacak gençler derken karavanı çok fazla gençlerle ben bağdaştırmıyorum. Yani tabii ki gençler bu hayatı seviyorlar, istiyorlar. Spesifik şeyler yaşayan gençler bu hayatı tercih edebiliyor. Bence önce hayatın akışını netleştirdikten sonra bu karavan hayatına geçmenin olduğunu doğru düşünüyorum. Sosyal medyada peri masallarıyla böyle şatafatlı süslenmiş püslenmiş bir sürü reels görüyoruz. Böyle donatlı mı? Sen bunlara nasıl bir tepki Çok güzel veriyorsun? gözüküyor. Dayanamayacağım, yiyeceğim artık. Afiyet olsun. Hı. Nasıl bir tepki veriyorsun bunları görünce? Yani sana gerçekçi geliyor mu? Ya Dışarıdan göründüğü kadar böyle şatafatlı mı yani? şöyle, tam zamanlı yaşayan arkadaşlar bu tarz şeylere kanmıyor tabii ki. Çünkü karavan hayatının herkes böyle olmadığını biliyor. Onları yapan kitle genellikle karavan hayatını yaşamayan, karavan hayatının ne olduğunu bilmeyen kitle onların o videolarını çok etkileniyor. Onlardan çok feyz alıyor. Benim için çok fazla bir çekiciliği yok. Çünkü ben zaten 7-24 karavanda yaşadığım için onların o kurgularının ya da onları hazırlamak gereken o süreci biliyorum. Kolay bir şey değil. Çoğunun medya amaçlı olduğu çok aşikar. O yüzden ben o tarzlarda çok bir şey yapmıyorum, yani yapamıyorum da diyebilirim yani. Biraz keyfime düşüyorum o konuda. Ben şunu merak ediyorum aslında. Ben de tabii ki kesinlikle erken yaşta biz zaten bunu ailece fark ettik, o yüzden buradayız. Ama bir de sen de şunu merak ediyorum. Yurt dışı planların var mı mesela? Türkiye'den hariç şurada da gitsem uzun süre kalabilirim. Benim vizyonum aslında şu şekilde diyebileceğim bir şey var mı? Yani kamyonla dersen ben aslında şöyle kamyonla Asya ya da Doğu taraflarını çok daha fazla gezme taraftarıyım. Avrupa gibi böyle bir şeyim yok. Karavan kamyonla gezme gibi bir hevesim yok. Gitmek istersem tabii İran karıştı ama yani İran'a gitmek isterdim. İşte Tacikistan, Kırgızistan, işte Türk kökenlerinin olduğu evet yerler. evet, yani Moğolistan'a kadar aslında bu kamyonla gitme planlarım hayalim demeyeyim de hedeflerim olarak var. Gerçekleştirmek için çok fazla çaba sarf etmiyorum. Sadece gerçekleştireceksem o gerçekleştirecek anı bekliyorum diyebilirim. Onun dışında zaten Türkiye'de her yer mükemmel, her yer çok güzel. Tabii ki bu son dönemleri kastetmiyorum. Ya buradaki yaşadıklarımın keyfini çıkarmaya bak. Umarım her şey gönlünce olur. Ve bu dediğin yerlere gidip görürsün, bize de rehber olursun. İnşallah hep beraber gideriz belki, belli olur. Belki. Evet.